Yedikuleye girdim asker olarak, çıktım aç bir köpek gibi. 9 gün. Sadece 9 gün. Ama bu 9 gün hayatımın tamamını değiştirdi. Çünkü ben kaçtım. Ama kaçarken bir şey bıraktım geride. Ve o şey benim kardeşimdi. Adım Osman. 20 yıldır padişahın askeriyim. Sabah namazı vaktinde uyanırım. Öğle namazında talimdeyim. Akşam namazında nöbetçiyim. Yatsıda yatağıma girerim. Yaşam bir saat ibadeti gibidir. Kışla bir oda. Dar bir oda. Ama benim odam. Duvarlarda silahlar, rafta Kur'an, köşede seccade. Askerlik benim için sadece bir iş değil, bir din, bir hayat, bir tercih. Kardeşim Mehmet var. Anamız tek. Babamız yıllar önce öldü. Yani Mehmet bana emanetti. Mehmet tüccar. Çarşıda dükkanı var. Venedik'le Cenova'yla ticaret yapıyor. Para kazanıyor, iyi yaşıyor. Ben fakir asker, o zengin tüccar. Perşembe akşamları beni konağına davet eder. Sohbet ederiz. Bana der ki, Osman evlen, aile kur. Bu askerlik nereye kadar? Ben güler geçerim. Benim ailem devlettir. Burada kalacağım derim. Mehmet anlamaz. Onun dünyası zengin, hızlı, değişken. Benim dünyam sabit ve düzenli ama kan bağımız var. Kardeşimi severim. Bu yeterli sanırdım. Ne çok yanılmışım. Ocak ayının soğuk bir sabahında padişahın huzuruna çağrıldım. Tahta oturuyordu, gözleri ağırbaşlı. Yanında mübaşir, öbür yanında sorgu zabıtası. Masada kağıtlar vardı. Osman dedi. Kardeşin Mehmet'i tanıyor musun? Kalbim çarptı. Evet efendim. Ana bir baba bilir. Kardeşimdir. Tüccarlık yapar kendisi. Tüccar mı? Padişahın elinde mektuplar vardı. Kağıtlarda bir tüccara ait imza benziyordu. Oh, Venedik'in casusudur. Saltanatın düşmanıdır, bedenim dondu. Efendim bu yalan. Mehmet iyi bir Müslümandır. Padişah bir mektup okudu. Mehmet'ten 1000 altın aldık. Tersane planları gönderdi. Gelecek ay Kafkasya asker sayısı verilecek. Boğazımdan ses çıkmadı. Kardeşim, casusluk mu, para için mi? Efendim, belki zorunlu kalmıştır. Belki tehdit altındaydı, dedim. Padişah başını salladı. Osman, sen askersin. Biatın devlettir. O casusluk yaptı. Deliller ortada. Bu yapılabilecek en büyük hıyanettir. Mübaşir yaklaştı. Osman, kralımız sana seçim veriyor. Kardeşin kendi başını devlete sunarsa hafif ceza alır. Ya da ne diye sordum. Ya da her ikiniz idam edilirsiniz. Dünya başıma yıkıldı. Kardeşimi seçip kendimi mi kurtaracağım? Kendimi seçip kardeşimi mi ölüme verecektim? Efendim dedim. Ben ne yapayım? O benim kardeşim. Padişah bana baktı. Gözleri soğuktu. Senin kardeşin değil. O devletin düşmanı. Eğer devlete sadıksan onu unutacaksın. Asker gibi davranacaksın. Onu bana getireceksin. Ertesi gün zincir koydular koluma. Padişaha yalvardım. Efendim, kardeşimin canını sordunuz. Yalvarırım, affet. Padişahın yüzü mermerdi. Osman, sen askersin. Asker devletin kalbidir. Gerekirse kendi elinde ailesini kesmelidir. Bu imtihandır, kışladan çıkardılar beni. Sokakta insanlar izledi. Bir zamanlar selamladıkları asker, şimdi mahkum gibi yürüyordu. Yedikuleye giden yolda tek düşündüğüm Mehmet'ti. Onun yüzü gözümün önündeydi. Neden böyle yaptı? Para için vatanını satmaya değer miydi? Yedikulenin kapısı açıldı. Koku vurdu yüzüme. Çürük et, idrar, kan, ölüm. İlk kez böyle bir koku duymuştum. Bir hücreye tıkıldım. 4 duvar, taş duvar. Pencere yok. Işık sadece kapı aralığından sızıyordu. Zeminde saman. Köşede bir teneke. Duvarın diğer köşesinde bir ip, düğümü var. Yoksa biri bu iple kendini mi astı? Kapı kapandı. İlk gece kaçabilirim diye düşündüm. Duvarları kontrol ettim. Taş sertti, aşılamaz. Kapı demirden. Mafsalları kalın, kilitleri güçlü. Asker gözüyle baktım. Çıkış yok. Pencereden dışarıyı dinledim. Muhafız adımları her 20 dakikada bir geçiyordu. Bu bilgi kaçış için yetmiyordu. İkinci gece durdum, düşündüm. Garson mahkum geldi, ekmek bırakmak için. Yüzü gölgede, gözleri korkulu. Kaç gün kalıyorum, dedim. Cevap vermedi, başı hafifçe titredi. Kötü bir işaretti. Komşu hücrelerden sesler geliyordu. Ağlayan bir kadın, dua eden bir erkek, sessiz oturan birisi. Hepsi ölüm bekliyordu. Duvarları dikkatle inceledim. Tırnaklarla kazınmış yazılar vardı. İbrahim, 12 gün.
Hasan Ağa 40 gün, Zafer'in yanında bir şey yazmıyordu. Neden? Ölüm mü yoksa hala yaşıyor muydu? 3. gün ciddi bir kaçış planı yaptım. Demir kapının kilidi eski usuldü. Kışlanın temizliğini bilen bir asker olarak biliyordum. Bir telle belki açılabilirdi. Etraftaki parçalardan tel yapmaya çalıştım. Saatlerce uğraştım. Kilidi hissedebilmek için kapıya yakın olmam gerekiyordu. Koridorda muhafız ayakkabısının sesini duyunca ellerim titremeye başladı. Beceremedim. Kaçışı düşünmemek imkansızdı. Yapmak da aynı derecede zordu. Ellerim sürekli titreşti. Hücre sanki küçülüyor. Hava azalıyor. Koku artıyordu. 5. gün uyuma düzeni sağlamaya başladım. İçeride bir döngü vardı. Gece yarısında çığlıklar yükseliyordu. Düzenli çığlıklar, sanki bir infaz tablosu. Bir çığlık, bir saat sessizlik, sonra diğer çığlık. 6. gün yumruk yaptığım ellerimi açtım. Artık verilen yemekleri düzgünce yiyordum. Dua edip namaz kılmaya başladım. Ama okuduğum duaları karıştırıyordum. Hafızam bozuluyordu. 7. gün hücrenin bir parçası haline geldim. Duvarla bitmiş bir insan gibi hissettim. Taş kadar sert, taş kadar sessiz, taş kadar ölü. 8. gecenin yarısıydı. Karar verdim. Kaçacaktım. Telim hazır, planım hazır, cesaretim hazırdı. Kapıya yaklaştım. Ellerim titriyordu. İlk kez bir şeyi kendi hür irademle gerçekten yapmak istiyordum. Asker olarak yaptığım her şey emirleydi. Bu benim özgür seçimimdi. Telimi kilide soktum, döndürdüm. Hafifçe, yavaş, dikkatle. 5 dakika geçti. Hiçbir ses yok. 10 dakika. Koridorda mumla geçen bir gardiyan dışında başka ses yok. 15 dakika. Kilit açıldı, kapı çıktı. İlk kez Yedikule'nin içinde hareket ediyordum. Hücremin dışında, şehir gibi görünen koridorda. Meşaleler zayıf ışık veriyordu. Duvarlar siyah, merdivenler yukarı gidiyordu. Koşmadım, yürüdüm. Hızlı ama sessiz, asker gibi. Merdivenleri tırmandım, çatıya çıktım. İstanbul şehri altımdaydı. Kubbeler, minareler, karanlık. Hala benim şehrimdi. Duvardan atlayacağım sırada bir meşale ışığı belirdi. "Dur!" diye haykırdılar. Kaçtım. Köpek gibi kaçtım. Duvardan sıçradım. Belki 4 metre. Bacaklarım incinmedi ama ruhum paramparçaydı. Sokağa çıktım. Zincirli bir mahkum. Karanlık bir şehirdeydim artık. Sokaklarda koşarken içimde padişahın sesi vardı. "Kardeşin için ne yapacaksın?" Ben kaçıyordum ama Mehmet hala hücredeydi. Yedikule'de ya da başka bir yerde. Yapabileceğim bir şey yoktu. Mehmet kendi tercihini yapmıştı. Casusluğu seçmişti. Şimdi sıra benim tercihimdeydi. Haliç'in üstündeki köprüye vardım. Denizin akışını dinledim. İçinde başka ülkeler vardı. Venedik, Cenova, Mısır. Sabah oldu. Yedikule tüm askerlerini beni aramaya gönderdi. Ben Balat'ta bir Ermeni mahallesinde gizlendim. Bir rahip beni sakladı. Yeniçerilik zamanımdan tanıdığım bir dostu. "Nereye gideceksin?" diye sordu. "Denize," dedim. "Bir gemi buldum." Kaçak yolcu taşıyan bir gemiydi. Bir adam beni aldı. Denize açıldık. Geceydi, yıldızlar vardı. Sabah olduğunda ben başka bir dünyadaydım. Ege'yi geçtik, Mısır'a vardık. Sonra Tunus'a, sonra başka yerlere. Osmanlı bitti. Artık başka biriydim. Kimliksiz, geçmişsiz bir gölge. Yıllar geçti. Mehmet'ten haber alamadım. Padişah değişti. Devran değişti. Cesaretimi toplayıp kaçak yollarla Osmanlı'ya döndüm. Yaşadığım yerleri gezdim ama Mehmet'i bulamadım. Muhtemelen düşündüğüm şey olmuştu. Artık biraz buralarda oyalanacağım. Sonrası Allah kerim.